Herkese merhaba. Evrenin Enerji Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Tarot üçlü ilişkilerde üçüncü kişi biter mi? Sorularımız sana karşı bilinçaltında ve enerjisinde gerçekte ne var? Üçüncü kişiye bilinçaltında ve enerjisinde gerçekte ne var? Kalbinde, duygu enerjisinde sana karşı ne hissediyor? Ve üçüncü kişiye karşı ne hissediyor? Senden beklentisi ne? Peki üçüncü kişiden beklentisi ne burada? Ve son sorularımız gerçekte sana karşı tam anlamıyla neyi gösterecek ve neyi yaşatır? Ve üçüncü kişi biter mi? Tüm sorularımızı hazırladım sizin için. Şimdi kalbinizle, yüreğinizle, kalbinizdeki geçen kişiye lütfen enerjisine odaklanın. Belki şöyle bir gözlerinizi kapatın. Kolektif enerjide bakalım tüm güzel şeyler sizin için çıksın. Tüm güzel enerjiler size rehberlik etmesini diliyorum. Bakalım size karşı bilinçaltında ve düşüncesinde gerçek anlamda ne var? Üçüncü kişiye ne var? Kartlarımızı şöyle. Buradaki enerji alanında bilmediğimiz, görmediğimiz ama hepimizin bir enerji alanında bir şeyler hissettiğimiz noktalar olur. Ve bazen bununla yüzleşemeyiz ama gerçekten düşüncemiz ve enerjimiz bu şekildedir. Gerçekleri yansıtır. Size karşı enerjisinde ve bilinçaltında öncelikle mutlu olma enerjisi var. Bu nedir? Bir araya geldiğinizde ister şu an küs olun, ister ayrı olun ya da iletişimde olun, beraber olun ama sizinle mutlu olduğu ve tamamlandığı bir enerji varmış. Ama bunun haricinde enerjisinde evet ben seninle çok mutluyum. Gerçek anlamda mutluyum. Yani bu öyle ki seninle olduğunda hani belki hayatıyla ilgili baktığınız zaman geriye olabileceği mutluluk veya hani burada muradı olabilir, isteği olabilir. Hissettiği şey mutluluk. Şöyle bir gök kuşağını düşünün ve tüm mutlulukları sizinle tamamlanan kalbinizdeki kişi. Burayı evet bu şekilde ama bir savaşın içinde de. Burada üçüncü kişinin enerjisi var. Sanki enerjisinde biraz zaman, süreç ve ağır işleyen bir enerji var burada. Çünkü öyle kontrollü gidiyor ki sen ne dersen de karşı taraf çok böyle kontrollü ve temkinli giden bir enerjisi var. Ve istediği şey aslında burayı tamamlamak. Ve sanki ağır adımlarla ama emek vererek ve emeğinin karşılığını alacak şekilde gidiyor. Yani buraya biraz daha temkinli ya da göstermeyen ama hissettiği, yaşadığı şey bu. Çünkü burada üçüncü kişinin bir enerjisi çıkıyor. Peki üçüncü kişiye gerçekte bilinçaltında ve enerjisinde ne var?
Üçüncü kişiye baktığımız zaman burada mutluluk varmış, yaşanmış, belki bu sizden önce olabilir. Mutlu adımlarla ilerlenmiş, birçok hayaller olmuş ve bu çevresi, aileler, arkadaşları, iş arkadaşları, yani öyle ki destekleyen ve o döngüden geçen bir nokta olmuş. Ama şu an baktığımız zaman burada artık eski o mutluluğu kaybetmiş ve yalnızlığı yaşayan, yani artık mutluluğu daha çok uzaklarda arayan, belki bu buradaki sizsiniz çünkü, ve güvensizlik yaşayan bir enerjisi var. Güven de yok burada karşı tarafla ilgili. Ne olabilir? Burada söz, olaylar, kırıcı, ya bir şeyler kırılmış ve artık o güven duygusunu da yitirmiş olduğu, ama geçmişten de koptuğu, daha çok özlem duyduğu hayata ve ilerlemek istediği bir nokta var. Yani şu an buraya karşı enerji alanına ve düşüncesinde hissettikleri daha çok geçmişte olan, şu an daha çok böyle kendiyle ve yalnızlığını yaşayan bir durum var. Peki size karşı tam anlamıyla kalbinde duygusu ne? Kartlar bize rehberlik etsin. Sana karşı kalp enerjisinde ne var burada? Ve üçüncü kişiye de kalbinde ne var? Enerji alanında evet, bazı şeyler bu şekilde düşünebilir, hissedebilir, ama kalp ne söylüyor burada? Kalbi ne anlatacak bakalım. Kalp enerjisinde size karşı mutlu olduğu, siz onun kalbinde böyle etkilendiği, güç aldığı, belki belli noktalarda ona böyle danışmanlık gibi, nasıl diyeyim, hani sorunlarıyla ilgili destek verdiğiniz ya da yolunu aydınlattığınız ya da fikirlerinize karşı saygı duyduğu ya da siz bir şey dediğiniz zaman o an hani böyle umursamasa bile ama dikkatli de dinler ya, hani saygı duyar ve evet, doğru söylüyor, hani bu şekilde olması gerekiyor, yani bir onay verdiği, hem sizinle sizi kalbinde duygusal anlamda bir kraliçe olarak etkilendiği, duygularının hissettiği ve mutluluk, ama bir tarafından da bunun hani sadece o sevgiyi değil de sizin o gücünüzü de seven bir enerji var kalbinde. O da etkiliyor burayı. Ve aslında burayı da bir dönüştürmek şansı, yani öyle ki burada size sunmak istediği o kalbinde çok büyük bir şey var. Yani şu an ne yaşandıysa ya da hangi enerjiyi yaşıyorsanız burayla ilgili ya da kalbinden bir şeyleri dönüştürmek, bir şeyleri sunmak, ama öyle ki yani eğer sen karanlıkta hissediyorsan seni aydınlığa almak. Hayır, öyle hissetme. Bunu sana yapmak istiyorum ya da bunu hissettirmek istiyorum. Bir şeyleri dönüştürme enerjisinde tekrardan şansı yakalama. Bu döngüyü kırmak. Çok güçlü bu arada kalp enerjisi. Öyle ki bu kalbinden istediği şey
Karta baktığım zaman olmama ihtimali yok. Çünkü kalp enerjisi o kadar yüksek ki gerçek anlamda neyi hissederseniz, neyi severseniz gerçekleştirmiş olursunuz. Peki üçüncü kişiye karşı burada kalp enerjisinde ne var? Burayla ilgili bir savaş var. Burayla ilgili ortak kişiler var. Nedir? Laf, söz veya burayı tamamlayan kişiler var. Dengeyi sağlayan, burada bir savaş, bir kibir var. Burada savaşan bir enerji var. Burada çünkü üçüncü kişinin enerjisi de var aslında. Bir taraftan baktığınızda sanki mutlu ya da bir kutlamaymış ya da bir şeyler oluyormuş gibi enerjide karşı taraf görebilirsiniz ya da çevresindeki insanlar. Arkasına baktığınız zaman bu bir sadece görsellik hissettirilen neyse karşı tarafa hani olmayanı vermek gibi bir şey açıkçası. Arkaya baktığınızda burada bir çatışma var, burada bir savaş var ve burada üçüncü kişinin de enerjisi var. Ve bundan dolayı da sanki sürekli böyle güçlü durmak ve temkinli olma enerjisi var. Bakalım. Peki gerçekten sizden beklentisi ne? Ne bekliyor sizden? Böyle bir enerjide. Evet, kalbi, düşüncesi sana karşı birçok şey yapmak istiyor. Beklenti ne burada? Peki üçüncü kişiden beklentisi ne? Burada bir savaş var. Hani bu savaşı kazanmak mı istiyor, bitirmek mi istiyor? Ya da karşı taraf savaşmazsa, daha ılımlı olursa durma enerjisinde mi? Bakalım beklentisi ne kalbinizdeki kişinin? Beklenti anlamında buradaki zaman, evet, akan giden bir zaman ve bir süreç geçiyor. Ve sen burada bekleme enerjisindesin. Her an nedir? Burada işte haber gelsin ya da yücelmek ya da yükselmek, hani savaşmasını da isteyen bir tarafın var senin ve bunun farkında. Ve buradaki aslında yaptığı şey senin şu an için daha böyle güçlü durma enerjinde olmasını istiyor. Yani ben buradayım ve burayı aslında yapıyorum, ilerletiyorum. Nedir? Güçlüyüm ve ben burayı yönetiyorum ve senin içinde yöneteceğim denen bir nokta var. Ama sizde sadece şu an durma pozisyonunuzda istiyor. Yani hani sen güvendesin ya da burada bir şey yok senin için yapıyorum ve bekle diyen bir enerji var. Sanki zaman isteyen bir enerji var. Peki üçüncü kişiye karşı ne var burada? Üçüncü kişiyle o kadar ki buranın enerjisi burayla ne yapması ve nasıl yol izlemesi gerektiğiyle ilgili hem güçlü ve kararlı ama bir taraftan da buradaki insanların ya da çevresi, belki çocuk enerjisi olabilir ya da üçüncü kişiler ya da karşı tarafa verilmiş sözler ya da farklı büyük adımlar zamanında olmuşsa işte burayı aslında bu kadar hızlı ilerleyememe, gidememe noktası buradaki verilen ya da atılan adımlarla ilgili aslında. Bir başlangıç istiyor ama burayı hala sana bekle enerjisini derken savaşıyorum dediğinde ya da varlığını gösteriyorsa nedir bu?
Arada kendini gösteriyordur ya da telkin veriyordur ya da bir şeyler anlatıyordur ama hep böyle güçlü geliyordur. Hep kendinden emin geliyordur ama üçüncü kişide burada aynı eminlik ve aynı duygu yok. Burası biraz daha arafta kalmış. Sanki buranın daha bir zaman ya da bir süreç gibi düşünün. Yani burada bir bağlılık oluşmuş. Bir şey var burada. Hani sanki mühürlenmiş ya da bırakıp gitmesine engel olan birçok neden var ve burayla ilgili işte ne yapması gerektiğini ve ne beklemesi veya beklentisi olduğunu açıkçası bilmiyor ve burada denge sağlayamıyor. Peki gerçek anlamda neyi görürsünüz kalbinizdeki kişiden? Yakın zamanda size ne yaşatacak? Neler olacak? Peki üçüncü kişi biter mi burada? Üçüncü kişinin bitme enerjisi var mı? Buraya böyle bir yol alınacak mı? Burası bitme enerjisiyle yaşanacak mı? Bakalım. Yakın zamanda burada bir yol ayrımı olmuşsa, burada kopukluk olduysa, belki mesafe de vardır aranızda. Ayrı yollarda olabilirsiniz ya da uzak ya da burada biten bir enerji de olabilir. Nedir? Bitmiştir ama sen hala düşünüyorsundur ve kalbindeki kişi de hala gitmiş ama gidememiş gibi. Burayla ilgili yakın zamanda sana göstereceği şey emek vermeye başlayacak, bir şeyleri gösterecek. Burada kopuk bir nokta varsa hızlı bir şekilde karşı taraftan bir iletişimi görmeye başlayacaksınız. Ve kıskançlık enerjisi de var size karşı. Yani bir hışımla, bir böyle ani bir hareketle, hiç beklemediğiniz bir noktada belki bir iletişim alabilirsiniz. Nedir? Sen belki olayı kabullendin. Hiçbir beklenti yok, ya tamam burası böyle ama kalbim düşünüyor, seviyor, hissediyorum. Belki süreç, zaman bilmiyorum dediğim bir nokta. Ama yine de gözün yolda ya da bir şeyler yapmasını beklediğin bir enerjideysen, evet, burayı sana gösterecek. Burada biten neyse, belki hiç konuşacağınızı belki düşünmüyorsunuz bile ama çok hızlı, hiç beklemediğiniz anda bir iletişim, ama bunun kaynağı da kıskançlık, merak, yani kontrole alma isteği. Çünkü çok fazla kontrolü elinde tutmayı seven biri var. Ve bir şeylerde de sanki size emek veren, gösteren bir tarafı olacak. Burada üçüncü kişi biter mi dediğimizde şu anın enerjisiyle burada bitiş bir noktayı göstermiyor. Çünkü burayla ilgili çok böyle tutan bir enerji var. Nedir bu? Böyle aile, çevre o kadar farklı ki aslında bir tarafıyla kopma enerjisinde, istediği bu aslında. Yani ilk başta düşüncesinde, bilinçaltına neydi? Evet, biz mutluyduk zamanında veya böyleydi ama değilim ve yol almak, yalnız hissediyor ve başlangıç yapma enerjisinde. Çünkü kalbinizdeki kişi düşünceleri eyleme geçiren bir insan aslında karakter olarak. Hani ne istediğini bilen ve bir an önce o noktaya ilerlemek isteyen, eyleme döküp yapmak isteyen biri. Dediğimiz gibi hani hep böyle kontrol ve güç, otorite olduğu için ve buraya baktığım zamanda da burada aslında dengeleyen birçok unsur var. Burada bir çocuk enerjisi olabilir. Aile olabilir.
büyükler olabilir. Hani sanki burayı kıramama bir enerjisi var. Ama baktığımızda da tüm kalbiyle de bir fırsat, e, bir şans, öyle ki diyor hani bir şey olsun. Hani burayı tepe taklak, hani kötü bir noktada da değil ama öyle bir çizgi olsun ki her iki tarafta da aslında başlangıç olsun enerjisinde. Bunun için dua eden bir enerji var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.